Küçük bir kasabanın tepesindeki rüzgarlı bir tepeye kurulmuş, herkesin mucizeler kitapçısı dediği bir dükkan vardı. Bu dükkanın sahibi, yaşlı ama enerjik bir kadın olan Bayan Leyla'ydı. Bayan Leyla'nın bembeyaz saçları bir bulut gibi kabarıktı ve gözlüklerinin ardında parlayan gözleri sanki binlerce hikaye anlatıyordu. Ama bu kitapçının asıl sırrı dükkanın kendisiydi. Bu dükkan uçabiliyordu. Bayan Leyla'nın dükkanı sıradan bir bina değildi. Rüzgar estiğinde çatısından çıkan minik pervaneler dönmeye başlar ve tüm bina havalanırdı. Kitaplar rüzgara kapılmasın diye cam pencereler ve kapılar sıkıca kapanır ama içindeki çocuklar camdan dışarı bakarak aşağıdaki minik evleri ve yemyeşil tepeleri seyrederdi. Bayan Leyla dükkanı her hafta başka bir yere uçururdu. Bir gün deniz kenarına gider, başka bir gün çiçeklerle dolu bir kırın ortasında dururdu. Dükkanın nereye uçacağını ise sadece kitap rüzgarı adını verdiği sihirli bir pusula bilirdi. Bir gün Rüya adında meraklı bir kız çocuğu kasabaya gelen uçan kitapçı dükkanını fark etti. Kitapçı o gün devasa bir meşe ağacının altında durmuştu. Rüya dükkanın uçabileceğini duyunca inanmakta zorlandı. "Bu mümkün değil," diye mırıldandı ama içindeki merak duygusuna yenik düşerek dükkanın kapısını araladı. İçeri girer girmez nefesini tuttu. Raflar tavana kadar kitaplarla doluydu. Kitapların her biri hafifçe titreşiyor, sanki Rüya'ya sesleniyordu. Tam ortada parlak altın bir masa vardı ve masanın üzerinde ufacık bir kuş heykeli duruyordu. Kuşun gözleri bir an için parladı ve ardından Bayan Leyla belirdi. "Hoş geldin küçük kaşif," dedi Bayan Leyla neşeyle. "Bir yolculuğa çıkmak ister misin?" Rüya şaşkınlıkla sordu. "Nasıl bir yolculuk?" Bayan Leyla gülümsedi ve raflardan bir kitap seçti. Kitabın kapağında bir ejderhanın sırtında uçan bir çocuk resmi vardı. "Bu kitabı açtığında sen de ejderhanın sırtına bineceksin," dedi Bayan Leyla. Rüya önce tereddüt etti ama merakı daha ağır bastı. Kitabı açar açmaz sayfalardan bir ışık yayıldı ve kendini gerçekten bir ejderhanın sırtında buldu. Altında gökyüzü, üzerinde bulutlar vardı. Ejderha Rüya'yı masal diyarlarına götürdü. Uçan kaleler, konuşan hayvanlar ve gökyüzündeki yıldız bahçelerini gösterdi. Daha sonra Rüya bir başka kitapla deniz altındaki krallıklara, başka bir kitapla çikolata şelalelerinin olduğu tatlılar ülkesine yolculuk yaptı. Her kitap bir başka maceraydı. Rüya uçan kitapçıdan ayrılmak istemiyordu. Ama Bayan Leyla, "Bu kitapçıya bir daha gelmek isteyen bir sürü çocuk var. Ama merak etme, dükkanın bir gün yine senin yaşadığın yere uçacak," dedi. Rüya dükkandan ayrılmadan önce Bayan Leyla'dan söz aldı. "Bir gün kendi kitaplarımı yazıp senin dükkanında satacağım." Bayan Leyla göz kırparak yanıt verdi. "O gün geldiğinde senin kitapların da başkalarına yeni dünyalar gösterecek." Rüya hayalleriyle dolup taşarak eve döndü ve o günden sonra her gece yatağına uzanıp kendi masallarını yazmaya başladı. Uçan kitapçı dükkanını bekleyerek.